This is crocodile. They have to eat something. In every city, in every Buddhist city, they should do that. So many little boys. Look. They give. Motel. Abi kadın motele gitmek istiyor musunuz yapmak? I don't know. This is kinda like abi kurbağalar kurbağalar zıplıyorlar böyle. Görüyor musunuz? Aa akılan. Abi hazır mısınız? Evet gitgide ilginçleşmeye başlıyorlar. Değişik böcekler var. Bu böceği hiç görmemiştim. Bu ülkedeki vergi sistemi keza ilginç. Herkese günaydın. Şu an burası Luang Prabang. Şöyle UNESCO Dünya Mirası listesinde bu şehir. Saat şu an 5.30. Bunlar da arkadaşlarım. Hostel'den. Bu şehirdeki her 4-5 erkekten bir tanesi nüfusu oranla keşiş, hayatlarına bir dönemde keşişlik yapıyorlar. Budizmin gerekliliklerinin çoğunu yerine getiren bir şehir. Fransız sömürgesini ve Budizmi harmanlamış bir şehir. Şöyle sokaklara daha detaylıca göstereceğim ilerleyen zamanda. Sokakları daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu seremoniye Almsgiving seremoni deniyor. Her sabah 5-5.30 gibi gün doğmayla birlikte 500 ile 1000 arası keşiş sokaklara çıkıyorlar. Çünkü keşişler çalışmayan insanlar, keşişler para kazanmayan, parayla işleri pek olmayan insanlar. Ve her sabah 5.30'da kalkıp sokağa geliyorlar. Halk sokağa çıkıyor. Halk böyle pirinç alıyor. Keza başka yiyecekler. Az önce videoda gördüğünüz gibi sepetlerinin içine pirinç koyuyoruz. Sticky rice, yapışkan pirinç, lapa pirinç olmuyor. Başka bir şey oluyor. Neyse. Halk sepetlerinin içerisine koyuyor. Az önce gördünüz. Çünkü sonuçta onların da bir şekilde karnını doyurması lazım. Keşişler para kazanan insanlar değil. Sadece dini işte eğitim alıp dini gereklilikleri yerine getiriyorlar. Bu yüzden her sabah dışarı çıkıp halktan bağış topluyorlar. Bu çok eski bir gelenek bu ve Luang Prabang şehrinde bu gelenek çok güzel bir şekilde hala devam ediyor. Şu anda bir grup keşiş geldi. 200'den fazla tapınaktan keşiş geliyor. Bu şehir ilginç bir şehir. Böyle Avrupa'ya bir mimarisi var. Sokakları göstereceğim. Evlerin hemen hemen hepsinde hem Laos hem komünist bayraklar var. Tamamen dışa bağımlı bir ülke hemen hemen. Tamamen demek yanlış olur ama dışa bağımlı bir ülke. Ülkedeki gelişmiş olan birçok şeyi işte Japonya, Güney Kore, Çin yaptırmış. Yani Laos zamanın gerisinde yaşayan bir ülke. Şu an bu Laos'taki 3. şehrim. Vang Vieng'e gittim ve Vientiane'e gittim, başkente. O videoları da izleyebilirsiniz. Budizm çok iyi yaşayan bir ülke, çok huzurlu bir ülke. 21 senedir burada yaşayan bir İngilizle konuştum. Hayat nasıl kurulur? Ben burada mümkün olduğunca çok video çekmeye çalışıyorum çünkü size göstermek istiyorum. Burada bir hayat kurabilirsiniz kendinizi. Eğitim sistemi hakkında, birçok şey hakkında bilgilendirici sohbetler yaptık. Yakında köylere gideceğim. Orada çok değişik şeyler yapacağız. Ve bu ülke bir Fransız sömürgesiydi 1953-54 senesine kadar. Ardından Fransa ülkeden çekildi, sömürgesini çekti. Sonradan Vietnam Savaşı, 2 milyon tondan fazla bomba atıldı bu ülkeye. Dünyada en çok bombalanan ülke. İlginç bir mimarisi var. Şehrin. Ve bizim de işte pirincimiz var. Keza başka şeyler. Spor yapmaya çıkanlar var. Burada çok değişik, huzurlu bir hayat var. Yaşam maliyetleri çok ucuz, evler ucuz. Güneydoğu Asya güvenli bir bölge. Şöyle var.
Bunların ikisi de iki kız da şeyden Couchsurfing'den birlikte kalıyoruz. Onlardan ikisi de Couchsurfing yapıyor. Birlikte İspanya'da yaşıyorlar. Couchsurfing'i detaylı anlatacağım bir video gelecek. Couchsurfing nasıl yapılır? Çünkü tam anlamıyla bedavaya konaklayarak dünyayı gezebilirsiniz. Daha çok kişi gelecek. Ay. Bu şekilde yani. I think they couldn't wake up this morning. Şöyle. Biz de besleyeceğiz bu abileri. Böyle. Bazı insanlar para da koyuyor. Come back. One more, come back. One more. No, thank you. I don't know in that point. I don't know like if they for real pass here or they have like a card with them or what. Yeah, because she's behaving a little bit weird. Couchsurfing ücretsiz konaklama. Couchsurfing bir uygulama. O uygulamadan insanlarla tanışıyorsun. Evlerinde kalıyorsun. Bu insanların referansları oluyor daha önce. Onların evinde kalmış. Alright. Ya bu kızlar da düzgün And kızlar. how much? Onlar dedi bana. Abi ben normalde sabah böyle 7.15. ben sabah normalde böyle erken saatte kalkabilen bir insan değilim. Az sonra ayrıca duyduklarıma göre hiç gitmedim. Sabah marketi oluyormuş burada. Çok değişik yani ağzınızın açık kalacağı şeyler satılıyormuş. Timsah satılıyormuş. Çok ilginç şeyler duydum ya. Hiç gitmedim. Bu seremoniden sonra onu da göreceğiz. Ama bir grup daha geliyor. So they have to eat something. Like they have to make a living. And actually we're giving them their food. They're gonna eat this food. Because like they don't have money. They don't use money. That's why every morning they do this. Actually in Buddhism, like in every city, in every Buddhist city, they should do that. But in some cities, the culture is not alive anymore. Konuşmuyorlar. Çünkü bu da bir gelenek abi. Konuşmuyorlar. Yani çok küçük yaş çocuklar da bizim için İmam Hatip gibi düşünebilirsin. Yes. So many little boys. Ah, okay. Maybe they don't like tourists. Because like I read that like also local people they don't like tourists. Because some people they don't respect like they make video unrespectfully. But like I'm trying to avoid every kind of disrespectful things with the camera. Bir tane yiyelim abi karnımız acıktı. Keza bu şehirde çok fazla Fransız restoranı, Fransız kültürüne ait şey var. Düşünseniz abi Budizmi iliklerine kadar yaşayan bir şehir ve Avrupa mimarisi var, Fransız mimarisi var. Ve ufak ufak veriyoruz gençlere. Aha. Ask for Really? look, Oh my and the God. monks give it to them. It's like look, they give. Wow, can I take it? Yes, of course. Bak burada evsiz adam. Yes, they Yemek are istiyor. giving the. Wow. Motel, come back. Can you write? Anlaşamadık. Motel. 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 Ah. No. No, we don't want. Oh my God. Abi kadın motele gitmek istiyor musunuz yapmak? Oh my God. What is that? See the temple. Girls, I can help you for your backpacks. Şu karşı tarafta gece marketi. Gece vakti burası bayağı aktif oluyor. Ama şu anda tabii ki de sabah olduğu için hiçbir şey yok abi. Mesela bu restoran bak. Burası Fransız bir restoranı. Fransız yemekleri. Le Chalet de Saint Michel. Böyle bak
Keza görüyorsunuz bir sürü komünist bayrak var. Her yerde komünist bayraklar var. Her binada bak, her yerde komünist bayraklar var. Kendi evlerine de asıyorlar bu komünist bayraklara. Şimdi o markete geldik. Kuşları satıyorlar. Keza birçok çeşit sebze. Al final hasta los elefantes se han convertido en un negocio por el tema de... Çeşit çeşit meyveler. Böyle değişik bir şey var, bal kovanı. Bal kovanından bir şeyler yapıyor. Aranızda bunun ne olduğunu bilen varsa yazabilir aşağıya. Bal kovanı bir şey çıkartıyor bunlar. Tutulmuş meyveler. Değişik şeyler. Oh my god. They're alive. Abi bunlar kurt. Bal değil. It's not honey. This is... No, it's not honey. Yeah. Abi özür dilerim, bu bal değil, bu başka, bunlar kurt. Bunlar kurtçuk. Tuttukları balıklar nehirden tuttukları. Bu ne? Aldım. What is I think it's bat. bat? Yes. The I don't know. this is kinda like maybe frog. Abi kurbağalar canlı. Bak kurbağalar zıplıyorlar böyle. Görüyor musun? Aa, ak yılan. Ya da semenler gibi bir şey. Şöyle, görüyor musunuz? İlginç market. Su yılanı gibi bir şey. Yine kurt topluyorlar. Evet. Enteresan, ilginç bir kültür. Bazı kurbağalar değişik gözüküyor. Değişik renklerde kurbağalar var, farklı çeşitli. Onun kurt olduğunu anlamadım ilk başta. Değişik duruyordu. Aa bak, tavukları yakalamışlar. Tavukları yakalamışlar. Kesecekler. Sebze meyve. Abi hazır mısınız? Şöyle. Kuş, böcek, hamam böceği gibi bir şey. Ve kurbağalar. Keza küçük yengeçler. Bu şekilde. İlginç. Evet, gitgide ilginçleşmeye başlıyor olay. Şöyle işte mushroom, mantar da var. Keza yine kuş var. Kuş. Eldiren. Evet, kuş var. Yine değişik böcekler var. Bu böceği hiç görmemiştim. Böyle şeffaf bir böcek. Çok garip. Wow. Evet, büyük bir market burası. Bir şeyler içelim. Portakal suyu. Benim için normal bir şey. Şu anda bir bu var. Onun dışında böcek vesaire tabii ki de içemem.
Böyle bak değişik şeyleri kurmuşlar. Kokonattan böyle gevrek gibi bir şey yapmışlar. Bu ülkedeki vergi sistemi keza ilginç. Dünyanın birçok ülkesinde gelirine göre vergi verirsin. 100 kazanıyorsan 10'unu devleti verirsin. 1000 kazanıyorsan işte atıyorum 200 devleti verirsin. Ama burada şöyle bir şey var. Laos'ta eğer Laos'ta ticaret yapmak istiyorsanız vereceğiniz vergi senenin başından belli oluyor. Yani vergiyi çalışmaya başlayacağınız yılın başında veriyorsunuz. Bu şu demek. Atıyorum Türk lirasını çevirince işte 100 bin lira da kazansan aynı vergi veriyorsun. 1 milyon lirayı da kazansan aynı vergi veriyorsun. Anladınız mı? Herkes eşit. Herkes eşit. Herkes aynı parayı veriyor devlete. 100 bin lira kazanmak, 1 milyon kazanmak sana kalmış. Becerebiliyorsan 1 milyonu kazan, 900 bin cebine kalsın. O şekilde. İnsanları da motive edecek bir sistem. Keza ben burada yaşayan, yani Laos pek bilinen bir ülke değil ama ben burada yaşayan epey Avrupalı gördüm. Burada yaşam maliyetleri Avrupa'ya kıyasla çok çok daha ucuz. Burası Laos, Luang Prabang. Nehir de var şurada. Nehri de göstereyim. Böyle dünyayı gezerken bir yandan da yaşamı göstermeye çalışıyorum. Yaşam maliyetleri nasıl? Yaşam kurmak nasıl olur? Hani başka bir yerde yaşamak isterim bir gün. Veya siz başka bir yerde yaşamak istersiniz. Nasıl olur? Bu gibi şeyler. Burası ilginç bir ülke, bilinmeyen bir ülke. Ama burada yaşanılabilir. Burada yaşamayı düşünebilirdim. Düşünebilirim ileride belki. Şimdi size nehri göstereyim. Nehir bayağı uzayıp giden bir nehir. Yani doğası güzel. Tahrip edilmemiş, hala sağlam duran bir doğası var. Kirletilmemiş, pisletilmemiş. Hani turizm tarafından haşır edilmemiş bir doğası var bu ülkenin. Güzel bir şey bu. Aa bak, wow. Şöyle bisikletler var. Martı gibi. Vang Vieng'e göre daha pahalı bir şehir. Buradan sonra, bu şehirden sonra Laos'un kuzeyine gideceğim. Ufak köylere gitmek istiyorum. Yine otostopla gideceğim oralara da. Otostop videolarını izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Otostop çok keyifli oldu Laos'ta. Evet, şimdi kızları uğurladım. Onlar gitti. Onlar kuzeye doğru gidiyorlar. Luang Prabang şehri böyle daha çok yaşanılacak bir şehir. Ve tabii ki burada gidilecek mağaralar var. Şelaleler var. Bunun gibi şeyler var. Ama daha çok böyle sakin, tatlı bir yaşam. Öyle bir şehir. Şimdi bir tapınağa girelim abi. Şöyle girişi. 3 başlı bir yılan. Yok, ne 3 ya? 7 başlı yılan. 7 başlı bir yılan. Bayağı ejderha. Tapınakların mimarileri gerçekten ya, ama şöyle de bir şey var. Artık tapınak görmekten sıkıldım. İnanılmaz bir sanat ama. Gerçekten çok güzel bir sanat. This is crocodile. Abi şurada. ngám đâu không ngám chặn hai mẹ để thấy chiều mượn Anladığım kadarıyla timsah ayağı. Şöyle tavuklar da var. Bu tavukların ayağı genelde lezzetli oluyor. Ben denedim tavuk ayağını. Ya benim için, şimdi yargılamak gibi olmasın. Bu da insanların kültürü. Ama benim için bu tavuk ayağı korkunçtu bayağı. Çok aşırı yumuşaktı dokusu. Yerken birazcık böyle tiksinir gibi oldum ama kötü bir tadı yok yani. Tavuk sonuçta. Keza ölmüş kuşlar da var. Şöyle gösterdim bunları. Şimdi elemanlarla buluştuk. Benim agalar.
Taiwan man, I think. This one you can. Bu arkadaşımız Çince konuşuyor. Güzel birisi. Böyle evet, kokonat pankek var. Bunun gibi şeyler. So do you know what they are? This is Kanom crop. This is coconut pancake. Yeah. I want to show you one. This one. I want to ask you what that is. That feet, this one. Pork. It's a pork. Yeah. Okay. Bu domuz ayağıymış. By the way, he's my friend from Singapore.